Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, elde edilen kazançların heba olmayacağı, çekilen zahmetlerin boşa gitmeyeceği, dökülen gözyaşlarının israf olmayacağı bir anlayış, bir hayat tarzı, bir kanaat vardır. Bunu İslam getirmiş, tahkim etmiş, bunu İslam getirmiş, insanlara tebliğ etmiş. Her sahi karşısında bir semere bulur, her meşakkat bir rahata mukabil gelir, her damlatılan ter, öbür alemde çeşit çeşit mükafatlarla insanları karşı karşıya getirir. Mutlaka sayenizin semeresini görmeyi düşünüyorsanız, meşakkatlerinizden sonra rahat ermeyi düşünüyorsanız, bin türlü kalaktan sonra, iç ıstırabından sonra gönül huzuruyla yaşamak istiyorsanız, onu Allah'a imandan başlayıp ahirete imana kadar, ondan teferruatı dine kadar her şeyi kabul etmede bulacaksınız Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İnsan çeşitli fedakarlıklara katlanır. İnsan seve seve ölüme katlanır. İnsan akla hayale gelmedik tehlikelere karşı tehlikelerin kucağına atılır, tehallük gösterir. Niçin yapar bunları? Nasıl yapabilir bunları? Bu vadide kaybettiği şeyin karşısında büyük şeyler alacağını, elde edeceğine inandığı için seve seve böyle bir alışverişe, böyle bir pazarlığa girer. Ve katiyen bilir ve inanır ki burada kaybettiği her şey baki bir surette öbür alemde kendisine verilecektir. Apaydın bir mazi, yıldız yıldız mefahir, bu inanç üzerinde kurulmuş, bu inanç üzerinde gelişmiştir. Seve seve kendilerini ölümün kucağına atan, dünyayı istihkar eden, dünyanın verasında bir şey arayan insanlardı. Dünyaya rahatlıkla tepebilecek insan ondan daha büyük bir şey gördüğü içindir ki onu tepmiştir. Binaenaleyh bir mümin Allah'ın tevfik ve inayetiyle ahirete inandığı için hayat ve hayata ait bütün lezaizi rahatlıkla terk edebilir. En huşunetli bir hayatı rahatlıkla tercih edebilir. İnsan için tahammül fersa olabilecek meşakkatlere rahatlıkla katlanabilir. Çünkü bütün bunların verasında hakiki huzura ve hakiki saadete erecek, ebedi mes'ud olacaktır Allah'ın huzurunda. İşte gerçek inanmış, büyük bir davaya gönül vermiş ve seve seve onun uğruna başını koymuş, hakiki Hazreti Muhammed cemaatiyle sallallahu aleyhi ve sellem, yapmacık güller çiçekler gibi takliden onun arkasında duran cemaatin farkı bu noktada olur. Bu noktada iki cemaat birbirinden ayrılır. Hakikaten büyük bir davaya gönül vermiş, büyük bir davaya başını koymuş, seve seve ölüme tebessüm ederek giden bir cemaatle hayat altında mağlup olmuş, dünyaya gönlünü kaptırmış ve en küçük meseleler karşısında eziklik hisseden taklidi cemaat bu noktada birbirinden ayrılır. Yeniden yeryüzünde bir ihya, mürdenin ihya edilmesi, ölü gönüllerin hayata kavuşması, sönmüş hislerin kaybettiği heyecanı yeniden elde etmesi düşünülüyorsa, kendi manasında yeniden bir dine dönüş, kendi manasında yeniden din ve dine ait meselelerin ele alınması gerekmektedir.
Muhterem Müslümanlar, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam cemaatini bu anlayış içinde yetiştirdi. Bu anlayış içinde bulunan cemaat tabi dünyayı terk etti. Bu anlayış içinde olan bir cemaat dünyanın kaderini değiştirdi. Yıkılması gereken umranları yıktı. Umran demek caiz midir, değil midir? Yapılması gereken umranları kurdu, vaz etti. Her halükarda Allah diyen bir cemaat, her mesele karşısında Allah'a itimat eden bir cemaat, daima nazarı ahirete müteveccih bir cemaat, ezelden, ebedden, ebedi duygudan başka bir şey düşünmeyen ezele ve ebede, ezel ve ebedin sultanına gönlünü kaptırmış vermiş bir cemaat, insanlığın kaderini değiştiriyor. Yapıları itibariyle, yetiştikleri muhit itibariyle, tahsilleri ve kültürleri itibariyle bizlerden farklı değillerdi. Şayet farklı deseniz dahi kültür ve içtimai seviye bakımından bizim çok dunumuzda idiler. Bununla beraber en medeni milletlere, en mütefennin milletlere Allah Celle Celaluhu yaptırmadığını onlara yaptırdı. Bilal-i Habeşi'ye, Habbab bin Eret'e, Selman-ı Farisi'ye yaptırdı Allah Celle Celaluhu. Mekke vadisinin her taşına, her kumuna, her çakılına, Bethan'ın kenarına, köşesine, bütün kayalarına işlenen bir ses, bir soluk vardı. Kul huvallahu ehad, Allahus samet. Mazi silemedi bunu. Deccal'ın oraya giremeyişinde tatlı bir remiz vardır. Hadiseler silemedi bunu. Kan ve ter içinde, boğuk soluklarla Bethan'ın her vadisine işlenen bu ses, kıyamete kadar devam edecektir. Mekke metruk hale geleceği ana kadar devam edecektir. Her vadide hak davasının, büyük davanın bir mecnunu, bir gönül vermişi, Ahad, Ahad diye Allah'ın adını vadilere, Bethan'ın her köşesine işlemektedir. Sadece bunlardan ben Bilal-i Habeşi'yi size arz edeyim. Ümeyye İbni Halef'in, bu zalim, bu gaddar insanın bir köle olarak himayesinde bulunan ve Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın zuhuruyla onun için yepyeni bir dünyaya kapı, pencere ve menfez açılan Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, hayatının sonuna kadar girdiği zifaf evinde devam edip sadakattan taviz vermeyen bu Habeşli siyahi köle, sultanlara taç giydirecek kadar âli makamın sahibi Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem gönül verdiği için ayağına ip bağlanıyor, Betha'da sürükleniyordu. Ama o sözünü, sazını değiştirmiyordu. Uğradığı her yer, sürüklendiği her kum parçası, sırtına konan her taş ondan tek şey duyuyordu. Tek ses, tek nefes, Ahad, Ahad sesini duyuyordu. Ve bir gün Bedir Harbi oluyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam o güne kadar kendisine karşı daima hasım vaziyetinde bulunmuş düşmanına müthiş bir darbe indireceği Bedir Harbi oluyordu. Bilal Habeşi Bedir Harbi'nde bulunuyordu. Gözü Ümeyye İbni Halef'e ilişince re'sul kafir ve la necevtu inneca. Küfrün başı ve babası o kurtulursa ben kurtulmuş sayılmam diyordu. Eğer o bugün diri buradan Mekke'ye dönerse ben kurtulamadım demektir, Allah bana sorar. Binaenaleyh onun canını okumak bana düşüyor. Kafir Bedir'in sağında solunda savaşırken senelerce evvel duyduğu bir sesi duyuyordu. Bilal-i Habeşi karşısına dikildiği zaman şu kıvırcık saçlı insan bir hurma ağacı gibi dehşet salıvermişti Ümeyye İbni Halef'in kalbine. Bir ses duyuyordu, kulaklarını çınlatacak bir ses. Tanıdığı bir sesti. Bu sesi kapısında, sokakta, Bethan'ın vadisinde çok duymuştu. Ahad, Ahad sesini duyuyordu. Ve birkaç dakika sonra da bu kölenin kılıçları altında yere yıkılıyordu. Gönlü inşiraha kavuşmuş Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Bedir'in de aslanı, kahramanı olmuş Bilal-i Habeşi Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Allah Resulü hayattayken bütün meşahide iştirak etti.
tek duygu, tek düşünce, ahireti kazanma duygusu ve düşüncesi. İyi bir hayat yaşama, mesut bir akıbet elde etme düşüncesi. Bütün meşahitte hazır bulundu. Bedir demedi, Uhud demedi, Hendek demedi, Yermuk demedi, bütün meşahitte hazır bulundu. Allah Resulü vefat ettikten sonra da Medine'de duramaz hale geldi. Medine'nin sokağı, Medine'nin evleri, binaları, Medine'nin havası onu artık sıkıyordu. Tevazuunu hiç kaybetmemişti. Kulübesini terk etmemişti. Öyle basit bir hayat yaşıyordu. Duygular o kadar sonuna kadar duru idi ki, bir gün hem kardeşini hem kendini evlendirmek üzere gittiği aileye aynen şöyle dediğini duyuyoruz. Ana Bilal ve hâde ahî. Ben Bilal, bu da benim kardeşimdir. Kunna abdeyn minel Habeşe. Biz Habeş'ten 2 tane köleyiz. Kız isterken bu kadar duru, bu kadar berrak duygularla istiyor. Birisinden bir hitbede bulunacak. Kunna dâleyn fakat hedânallah. Ve kunna abdeyn fakat âtekanallah. Biz dalaletteydik, ikimizi de Allah hidayete kavuşturdu. Fahırlanacak, gururlanacak ne tarafı var? Biz ikimiz de esirdik, Allah hürriyete kavuşturdu. İn tuzevvicuna felhamdülillah ve yahut da felekel hamd. Felillahil hamd. Ve in temnauna vallahu ekber. Eğer bizi evlendirir iseniz Allah'a hamd ederiz. Eğer men ederseniz, vermezseniz Allahu ekber der gideriz. Esbabını anlayamayız bunun. Hayatının sonuna kadar dupduru duygularla yaşadı. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince dünyası değişmişti. Medine birdenbire ona bir zindan haline gelmişti. Hazreti Ebu Bekir'in karşısına çıktı. Ben Efendimden işitmiştim. Müminin en faziletli ibadeti cihattır buyurmuştu. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Eftalul a'mal el cihad fi sebilillah. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Uridu en urabite fi sebilillah ila en emut. Ölünceye kadar başımı bu yola koymak isterim. Men yueddinuna ya Bilal. Bize kim ezan okuyacaktır? Halife bize kim ezan okuyacak? Vallahi Resul-i Ekrem'den sonra ben ezan okuyamam. 1-2 defa denemişti bunu. Muhammedur Resulullah gelince ayaklarının bağı çözülüp de yıkılmıştı, okuyamamıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyememiş, bitirivermişti. Ne gönüldü, nasıl bağlılıktı, nasıl Resul-i Ekrem'e gönül vermeydi ki eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyemiyordu. Ben ondan sonra ezan okuyamam. Ebu Bekir yaşlarını tutamadı. Arzu ettiğin gibi git ribat yap buyurdu. Git istediğin cephede uyunu sahireden olarak gelecek düşman mazgallarını gözetle. Düşmanın sızmasına imkan verme İslam'ın içine dedi. Ve hayatının sonuna kadar Şam önlerinde mürabete yaptı, savaştı, cepheden cepheye koştu. Hazreti Ömer gitmişti Şam'a. Vefatına az kalmıştı. Bu bükülmüş kad ve kâmet. Araya adamlar koydu. Ne olur Bilal bir ezan okusun. Şu coşkun Habeşli bir ezan okuyuversin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden hatırlayalım. Bir daha hatırlayalım, hatıra getirelim. Bilal kaddi bükülmüş. Allah Resulü'nün bu 2. halifesinin içten bu arzusunu reddedemedi. Hazreti Ömer'in de vefatına, 2 evvelki dostuna kavuşmasına az bir zaman kalmıştı. Onun için diyar İslam'ı geziyordu. Herkes evlerinde rahat oturuyordu. Ecnat ve kumandanlar askerlerinin başında bulunuyorlardı. Birdenbire Şam'ın yüksek bir kubbesinin başından göklere doğru bir sesin yükseldiği duyuldu. Bu sesi 5-10 sene evvel Medine'de sık sık duyuyorlardı. Yataktan fırlayan, yorganı atan, kapıları çarpan dışarıya koşuyordu. Olur mu olur, acaba Resul-i Ekrem mi dirildi? Bilal ötüyor böyle bülbül gibi. Ömer hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ashab hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gönüller yeniden heyecanlanmış, müminler yeniden duygulanmış, Allah'ın huzurunda olma havası içinde yeniden kendilerinden geçmişlerdi. Bilal ilk ve son o zaman bir kere daha ezan okuyuverdi.
O son ezanı oldu Resul-i Ekrem'den sonra. İlk ve son ezanı oldu Allah Resulü'nden sonra. Ağlayanlar ağladılar. Gözyaşı dökenler gözyaşı döktüler. Ebu Bekir, Ömer, Osman cihana geldiler. Hep ağladılar, az güldüler veya gülmediler. Bir aleme, ulvi bir aleme gittiler. Sizler de arkadan, önüne geçemeyeceğiniz bir kuvvet tarafından o aleme çekilmektesiniz. Gittikleri sofranın başına ister istemez gideceksiniz. Prangalı, boynunda tasma olarak gitmemeye çalışın. Allah'ın davetine tatlılık içinde icabet edin. Döktüğünüz ter, döktüğünüz gözyaşı, duyduğunuz heyecan öbür alemde uhrevi nimetler olarak tecessüm edecek, size takdim edilecektir. Öyle bir yola girin ki sayeniz vadi hava gitmesin. Bu yol Allah'ın yoludur. Bu yol Allah'a inanma yolu. Bu yol Resul-i Ekrem'in yolunda bulunma yolu. Bu yol ahirete gönlünü kaptırma yolu. Hayatını ölümün verasına göre tanzim etme yoludur. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri mürde gönüllerimize Bilal-i Habeşi gibi onları ihya edebilecek bir duyurucu, bir mürşit göndersin. Resul-i Ekrem'den bu yana tedricen öyle bu hale gelmiş, kasvet bağlamış, bütün kabiliyet ve melekelerini kaybetmiş, iç yapımızı yeniden ihya buyursun. Sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'anu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamun.